Doğru karar. Beni memnun ettin oğlum. Peki bu kararı nasıl aldığımı sormayacak mısın? Sormayacağım. Benim için önemli olan doğru adımı atmış olman. Doğru adım öyle mi? Çok eminsin. Hayırlı işleri uzatmaya gelmez. En kısa sürede yapalım nikahınızı. En kısa sürede... Pekala. En kısa sürede olsun. Evet, olsun. Hatta yarın. Yarına ne dersin baba? Bunca zamandır ne konuşuyorlar ki? Ses de gelmiyor. Şu duruma bak. Kendi evimde o köylü kızı yüzünden kapı dinler hale geldim. Salona gelir misin Cavidan? Konuşacaklarımız var. Sunay'la Reyhan'ı da çağırsınlar. Emirciğim, Salona gelin anne. Bak bu zarfın içinde tam 1 yıl yetecek kadar para var. Ha yok yetmez dersen hiç çekinme bir alo de daha fazlasını gönderirim. Bu işi burada kapatıp yollarımızı ayıralım. Ben seni hiç tanımadım tamam mı? Babamla gider konuşurum. Gitmek istedi. Beni beğenmedi ben yolladım. Sadık abi seni evine kadar sağ salim götürecek. Bir daha karşıma çıkma. Bir söyleyebilsem. Hikmet dayım hasta diye yemin verdim diyebilsem. Yapamam değil mi annem? Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Bir mucize olsun ne olur. Ben yeminimden dönemem ama Hikmet dayım vazgeçsin. Reyhan kızım, Hikmet Bey seni salonda bekliyor. Tamam geliyorum. Allah'ım sen bana yardım et. İşimi kolaylaştır ne olur. Neden toplandığımızı sorsam? Birazdan öğreneceksin kızım. Bu ara sürprizlerle de olsun baba. Korkuyorum bu sefer de beni evlendirmek istediğini söyleyeceksin diye. densizlik yapma Suna. Şaka yapılacak başka bir şey yokmuş gibi. Reyhan'ı çağırttın mı?
geldi işte. Heh. Reyhan, gel kızım. Yanıma otur. Merakla bekliyoruz. Biz Emir'le konuştuk. Reyhan'la evlenmeye hazır. Ama bu oldu bittiye gelecek bir durum değil ki. Emir'in hayatı söz konusu. Ben istiyorum anne. Ben evet dedim. Yalnız bu bayağı bomba. Oğlum, sen ne söylediğinin farkında mısın? İyice düşündün mü? Evet, her şeyi düşündüm. Hangi ara düşündün Emir? Uzatma Cavidan. Hayırlı uğurlu olsun. Nikah hemen yarın olacak. Bu iş uzasın istemiyorum. Yok artık. Oğlum, Allah aşkına. Sen ne diyorsun? İyi düşün. Yetişmez, yetişmez. Bunun davetiyesi var, gelinliği var. Hem ne demek yarın canım? Yangından mal mı kaçırıyoruz? Aslında ben de güzel bir düğün istiyorum. Nikahtan sonra yaparız düğünü hemen. Gelinim anıyla, şanıyla gelsin evimize. Dayı, Söyle kızım. annem... Büyük bir tören olmazsa sevinirim. Tabii ya. Böylesine damdan düşer gibi bir evliliğe özensiz, öylesine bir nikah yeterli zaten canım. Ne olacak ki, değil mi? Reyhan haklı. Annesinin hatırasına saygısızlık edemeyiz. Sade bir nikah töreni olacak. Emir, yanıma gel oğlum. Annenin yüzüğü değil mi o? Babaannen bir gün bunu sana vermek için bana emanet etti. Torunumun karısı takacak demişti. Reyhan. Reyhan'a takman gerekiyor abi. Tebrik ederim. Allah utandırmasın çocuklar. Hayırlı uğurlu olsun.
Müsaadenizle ben artık odama çekiliyorum. Yarın büyük gün. Emir, bana kimliğini ver. Reyhan, sen de ver kızım. Nikah işlemlerini ben halledeceğim baba. Yani o kadarını kendim yapabilirim. Nasıl istersen. Ben çalışma odasındayım. Emir, oğlum. Seninle konuşmam lazım. Yalnız. İşlerim var anne. Daha sonra konuşuruz. Pes. Bu kadarını beklemiyordum. Abim de amma meraklı çıktı. Daha fazla saçmalama istersen Suna. Sen de bütün sinirini benden çıkarmasan... Ya abim evlenmeyi kabul etti. Hızlandırdı da süreci. Yani herkes halinden memnun. Melike Hanım, Suna'yı odasına... Gerek yok, ben kendim giderim. İnan bana pişman olmayacaksın Emir. Reyhan'ı tanıdıkça seveceğine, güveneceğine eminim. Bu kez sen pişman olacaksın baba. Ne kadar büyük bir hata yaptığını göreceksin. Bütün bunlar ne demek oluyor Emir? Duyduklarını tekrar etmemi mi istiyorsun anne? Baban eninde sonunda ikna olurdu. Nasıl pes edersin? O kızla evlenemezsin. Babam evlenebilirsin diyorsa evlenebilirim anneciğim. Saçmalıyorsun Emir. Babanın yanında da böyle konuşarak beni çaresiz bıraktın. Anne lütfen. Olması gerekenler oluyor. O kızla evleneceğim. İyi de neden yapıyorsun bunu oğlum? Anlat bana. 2 günde fikrini değiştiren şey ne? Anne, Yok oğlum. Senin aklın başında değil. Adını bile söylemekten hoşlanmadığın bir kızla evleneceğim diyorsun. Kendine gel. hiç bu kadar kendimde olmamıştım anne. Lütfen kimliği verir misin? İzninle anneciğim. Yanlış yapıyorsun. Dinle beni. Bu evliliğe izin veremem Emir. Girebilir miyim? Kimliğini verirsen işlemler için. Kimlik? Çantamdaydı. Vesikalık da çektirmemiz gerekiyor. Çantamda 2 tane vardı ama... Yetmez, çektirmek lazım. Bak, bu sabah olanları unutalım olur mu? Yani her şey üst üste gelince öyle oldu. Çıkalım mı?
Fotoğraf çektirmemiz lazım. Evet. Bu sabah göreceklerinin yanında hiçbir şey. Uy, ne kadar da güzel renkleri vardır bunların. Pek yakışacak paçımın dizine. Yara bandımızı da yapıştırdık mı? Tamamdır. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Ben de gözümü 4 açacağım. He, o gözler 4 değil 14 açık zaten. Hem de haftanın her günü. Bir şey mi dedin Şehriye abla? He, dedim ya, dedim. Hepimiz çocuk olduk. Düştük, kalktık. Etme böyle de. Yemek zamanı geldi. Güle güle Zabıta Beyciğim. Hoş geldin tabur komutanım. Hey, gel gel. Benim pasaklısı geldi. Koca konağa gelin oldu ya. Hiç sorma. Bir de güzel olsa. Bir şey mi aramıştınız? Telefonumu bulamıyorum. Çaldırayım mı sizi? Ay, koca konağın en akıllısı sensin değil mi Nigar? Telefonun sesi kısıktı, sesi. Buldum işte. Buyurun. Cemre Hanım arıyor. Sen bana bir bardak suyla baş ağrısı ilacımı getir. Hemen. Alo, Cemreciğim. Dikiz aynası buğulanmış. Torpidoda bez olacaktı. Verir misin? Açılmıyor. Biraz daha sert basman gerekiyor. O kadar da zor değilmiş, değil mi? Alışmaya çalış. Çünkü bu arabayı sen de kullanacaksın. Araba kullanmayı bilmiyorum. Öğrenirsin. Dert etme. Üşüdün mü? Biraz. İyi misin anne? Oradan bakınca iyi mi görünüyorum? Bu kadar üzme kendini. Her şey olacağına varır. Yani dünyanın sonu değil demek istiyorum.
Başın ağrıyor, tansiyonun çıkabilir, değer mi? Ben oğlumu kaybediyorum. Ne demek değer mi? Cavidan teyze. Hoş geldin. Bize kahve yapar mısın Nigar? Peki Cavidan Hanım. Ne oldu Cavidan teyze? Telefonda da sesin çok kötüydü. Migrenim tuttu. Merak etme, geçer birazdan. Düşünceli kızım benim. İyi yürekli. Olanları öğrenince annemden daha kötü olabilirsin. Anlamadım. Her zamanki gibi Suna alfabenin sonundan konuşmaya başladı. Sunacığım, müsaade edersen ben anlatacağım. Tamam. Size iyi sohbetler. Suna ne demek istedi? Anlatacağım Cemre. Ama şunu çok iyi bilmeni istiyorum ki bunların hepsi geçici. Her şeyi düzeltmenin bir yolunu bulacağım. Cavidan teyze rica ediyorum söyler misin? Söyleyeceğim kızım. Şöyle geçelim, oturalım, anlatayım. Emir. Reyhan'la yarın evleniyor. Yıldırım nikahıyla. Ne? Sakin ol kızım. Evleniyor mu? Şaka değil mi bu? Şaka yapıyorsunuz. Emir babasıyla konuşmuş, evleneceğini söylemiş. Bu olamaz. Hayatımda duyduğum en saçma şey. Geçici bir durum. Ben halledeceğim. Nasıl halledeceksiniz? Yarın evleniyorlar diyorsunuz. Hem neden engel olmadınız? Engel olabileceğim bir durum olmadı. Ben oğlumu tanıyorum. O köylü kızıyla birlikte olmaz. Olamaz. Emir'le konuşmalıyım. Hangi sıfatla konuşacağım ki? Cemreciğim, hiçbir şey değişmedi. Sen benim müstakbel gelinimsin. Hem Emir sana çok değer veriyor. Kendisi anlatacaktır bunu. Gelin hanım, sıra sizde. Buyurun. Cemre, yakın arkadaşım. Tanışırsınız. Başınızı biraz sağ tarafa eğelim. Biraz da tebessüm edelim. Gülün. Çekiyorum. Biraz daha gülün. Beyefendi daha güzel poz verdi. Hiçbirinde gülmediniz. Bir daha çekelim. Gülün. Çekiyorum, tebessüm edin. Hiç gülmüyorsunuz. Bu kadar yeter bence. Hemen alabiliriz değil mi? Bizim stüdyoda adettir. Yeni evlenen çiftleri ikili olarak da alıyoruz. Buyurun geçin. Gerek yok bence. Madem adetten o zaman biz de çektirelim. Hı?
Yanaşın. Biraz yanaşın birbirinize. Damat bey biraz eğilin. Azarlar gibi bakma da söyle. Tahlil sonuçları tahmin ettiğim gibi. İyiye gitmiyorsun. Hastalığını ciddiye al Hikmet. Saklayamayacağın şeyler yaşayacaksın artık. Ne kadar saklayamayacağım şeyler. Baygınlıklar, kısa süreli bilinç kayıpları ve ne yazık ki çok sıklaşarak. Yarın Emel'in nikahı kıyılacak. Ondan sonra ne söylersen yapacağım. Vaktin yok. Cavidan'la ve çocuklarla bir an önce konuş. Atak dönemlerinde sana yardımcı olmaları gerekiyor. Nikahtan daha önemli bir şey yok benim için. Sonra. Senin doktorun olmak çok zor dostum. Beni dinle. Kendini kötü hissettiğin zaman hemen beni aramanı istiyorum. En azından bunu yap bari. Yıldırım nikahı demiştiniz değil mi? Evet, hemen yarın. İnsan sevince böyle oluyor. Bir gün daha beklemek istemiyor. Ne güzel. Ne kadar şanslısınız Reyhan Hanım. Allah ayırmasın. Fotoğrafları da alabilir miyim? Fotoğraflar. Ne hoş bir fotoğraf. Ne kadar yakışmışsınız birbirinize. Ben biraz bekleteceğim. Ne yapmaya çalışıyor? Neden böyle davranıyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Söylemek istediğin bir şey mi var? Söylemek istediğim değil de sormak istediğim bir şey var. İstediğini sorabilirsin. Ben 2 gündür yaşananları düşününce bu olanlara pek anlam veremiyorum. Yalnız değilsin. Elime para dolu zarf tutuşturdun. Hakaret ettin. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Bu halimden şikayetçi misin? Sen buna cevap ver, ben de senin sorma. Beklettim biraz, kusura bakmayın. Akıllı kuzum benim. Prensesim. Kemal. Uşağım ben gidiyorum. Yarın gelemeyirim. Ne vardı yarın? Kimi kimsesi olmayan bir komşum vardı. Ameliyat olacak yarın. Ben yanında kalırım diye söz vermiştim. Ha, doğru ya, söylemiştin, unutmuşum. Kafa mı kaldı? Bir kızcağız vardı, çocuk falan da bakmıştı. İstersen haber edeyim, bir günlüğüne gelsin da. Yok yok, olmaz. Ben tanımadım etmediğim insana masal bırakamam. Sen bilirsin. Haydi Allah'a emanet ettim. Hadi.
Sen hep böyle cevabını merak etmediğin sorular mı sorarsın? Merak ettiğim için sordum. Önce sen benim soruma cevap ver. Sonra aklında hiçbir soru işareti kalmayacağına söz veriyorum. Bu halimden şikayetçi misin? Ben de öyle tahmin etmiştim. Soruna gelecek olursak çok çabuk karar verdiğimi fark ettim. Bu kadar mı? İlk görüşte aşk mı diyorsan ona inanmıyorum. Öyle demek istemedim. Aslında benim de merak ettiğim bir şey var. Hiç tanımadığın biriyle evlenmeyi neden kabul ettin? Yani alıştığın hayatı bıraktın, İstanbul'a geldin. Neden? Çünkü Hikmet dayım Evet. Bak kızım. Ben çok hastayım. Ve çaresi de yok. İşte o yüzden de senin oğlunla evlenmeni istiyorum kızım. Hikmet dayım öyle istedi. Gerçekten bu mu? Bu. Ama anlamanı beklemiyorum. Şahane. Babam seni çok seviyor. Ve çok sevdiği biriyle evlenmemi istediğine göre bana da güveniyor. Ona ne kadar doğru bir karar verdiğini gösterelim öyleyse. Hoş geldiniz Emir Bey. Hoş bulduk. Ben odama geçebilir miyim? Tabii, nasıl istersen. Duyduklarıma inanamıyorum. Burada mıydın Cemre? Hoş geldin. Çok kötü gözüküyorsun. Ah Emir ya, neler oldu anlatmayacak mısın? Hiç sırası değil. Gerçekten hiç halim yok. O şeyle, o kızla evlenmeyeceksin değil mi? Hani bir anlık öfkeden dolayı böyle söyledin değil mi? Yarın evleniyoruz. Saçmalama Emir. Yani senle o evlenmek... olmaz. Ya bu kabul edilir gibi değil. Cemre, çok yorgunum, tartışamayacağım. Emir. Zafer, kardeşim. Hoş geldin. Ya bir haftalığına Londra'ya gittim. Bir geldim, her şey değişmiş. Emir'in kafası yerinde değil. Benimle konuşmuyor. Bari sen sor, belki anlatır. Şikayet etme arkadaşımı. O bir şey yapıyorsa vardır bir bildiği. Allah Allah ya! Bu konunun şaka kaldırır bir yanı var mı? Vazgeçireceğin yerde az kalsın şahidin olayım diyeceksin. Emir, ne oluyor hakikaten? Cemre çene yapmasın diye rahat davrandım ama merak ediyorum. Gel abiciğim, bahçede konuşalım. Hadi. Arasaydın daha erken gelirdim. Ya oğlum, kafa mı kaldı? Adımı bile unutacaktım neredeyse. Her şey birbirine girdi. Evet, seni dinliyorum. Nedir bu evlilik muhabbeti ha? Babamın emrivakisi. Tutmuş kolumdan getirmiş kızı. Tanımam etmem. Gelinim diyor. Ya hangi devirde yaşıyoruz? Babama anlatamadım işte bunu. Kız ne ayak peki? Vallahi ne ayak olduğunu bilmiyorum ama o da bu evlilikten payına düşeni alacak. Yok. Hikmet amcayla bir de ben konuşayım. Sen doğru dürüst anlatamamışsın derdini. Ya Zafer, konuşma faslını çoktan geçtim oğlum ben. Yarın evleniyorum. Saçmalama. Konu kapandı. Babam yanlış bir karar verdi. Ve çok geçmeden kararıyla yüzleşecek. Ne yani?
Sırf babanı cezalandırmak için mi evleneceksin? Kusursuz kararların adamı Hikmet Bey. Hatanın büyüğünü kendisinin yaptığını görecek. Emir, bunun sonunda mutsuz olmak var. Ben mutsuz falan olmayacağım abicim. Çünkü ben hayatıma devam edeceğim. Yani bundan sonrasını müstakbel karımla babam düşünsün. Ettiğim yemin kelepçem oldu resmen. Sen de prangam. Reyhan sensin demek. Evet, siz? Cemre ben. Memnun oldum. Emir söylemişti adını. İyi anlaştınız öyleyse. Nasıl oldu bu iş? Anlatsana. Emir'i sosyal medyadan falan mı takip ediyordun? Hayır. Kim olsa Emir'e hayran olur. Onunla birlikte olmak ister. Onu daha önce hiç görmedim. Magazinden de takip etmiş olabilirsin. Katıldığı yarışlar, okuldaki başarılar günlerce gazetelerde yayınlandı. Daha önce hiç görmedim. Emir'i. Hikmet dayım evlenmemizi istedi. Sen de kabul ettin. O istedi diye. Güldürme beni. Komik bir şey söylediğimi sanmıyorum. Düşündüğümden de büyük oynuyorsun. Oyun mu? Oyun, evet. Öz dayın bile olmayan biri istedi diye evleneceğini söylüyorsun. Hangi yüzyıldayız? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O yüzük bile bu evliliğin ne kadar saçma olduğunu gizleyemiyor. Köylü bir kız ve Emir Tarhun. Kulak tırmalıyor. Ben insanları tanımadan hüküm vermemeyi daha çocukken öğrendim. O yüzden evliliğimi de, büyüdüğüm köyde seninle tartışmayacağım. Bu süslü laflarla Emir'i etkileyemezsin. Çok sıkıcısın. Ukala, şark kırmızı. Tam bir 200'de o kız Cavidan teyze. Ya bana neler söyledi ya. Güçlü ol. Her şey güzel olacak. Sakın vazgeçme. Nasıl? Ha, nasıl? Ya nikah yarın. Gel konuşalım seninle.
Günaydın Yonca Hanım. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş geldin Masalcığım. Mutfağa söyler misiniz kahvaltısını hazırlasınlar? Yarım saat içinde yemesi gerekiyor. Tabii siz hiç merak etmeyin. Eksiksiz ve tam vaktinde hazırlatırım. Teşekkür ederim. İyi ki Şehriye Hanım'ın işi çıkmış da Masal'ı getirmişsiniz. Çok özlemiştim vallahi. Ya sessiz prensesim benim. Hadi bakalım biz odaya çıkıyoruz. Kahvaltı... Tamam hazırlatıyorum. Nigar, herkese tek tek ne yapacağını anlattın değil mi? Anlattım Cavidan Hanım. Bu arkadaşlar servise yardım edecek. Mutfakta da 2 kişi var. Güzel. Zaten hiç içime sinmiyor biricik oğlumu böyle evlendirmek. En azından sade ama özenilmiş bir nikah desinler. Nikah olursa tabii. İnsanlar nereden kız aldığımızı değil, oğlumuzun nikahını konuşsun. Esma teyze. Ben odamdayım. Hadi siz de çabuk mutfağa. Hoş geldiniz Cemre Hanım. Cavidan Hanım odasında. Haber vereyim. Ona gelmedim. Reyhan, bir dakika. Konuşabilir miyiz? Misafirim var, kusura bakma. Konuşamaz mıyız? Dün söylediklerim için özür dilerim. Bana 5 dakikanı ayırırsan konuşalım. Son olarak işi bitirme taahhüdümüzün 1 ay olduğunu belirtmeliyim Kemal Bey. 1 ay. Evet, hazırlıklarımızı ayrıntılı olarak yaptık. Süre konusunda bir endişeniz olmasın. Dosyalarınızı düzenli hazırladığınızı görebiliyorum. Ancak söyledikleriniz kulağa pek gerçekçi gelmiyor. Hafriyat konusunda tecrübeliyiz Kemal Bey. Dosyada referanslarımız mevcut. Referanslarınızı gördüm. Daha önceki çalışmalarımızı da göz önünde bulundurursak, dosyalarınızı heyecan ve aceleyle hazırladığınızı görüyorum. Heyecanlandığımız doğrudur. Zira Tarhun Holding'le işbirliği yapmak herkese nasip olmuyor. Heyecan her zaman işe yaramayabiliyor. Zira sizin kafanızı karıştırmış olacak ki, hafriyatı dökeceğiniz alanın sit alanı olduğunu gözünüzden kaçırmışsınız. Ayrıca 10.000 kamyon hafriyatı 30 günde değil, 45 günde boşaltabilirsiniz. Elemanlar konusunda... Pardon, sizi biraz bekleteceğim. Reyhan, aslında ben dün gördüğün gibi biri değilim. Yani olaylar bu kadar hızlı gelişince böyle bir abandone oldum, dengem bozuldu. Yani o yüzden. Anlayabiliyorum. Beni öfkelendiren sen değilsin. Emir'i kaybediyor olmam. Evleniyor diye arkadaşlığınızı bitirmek zorunda değilsiniz ki. Reyhan, biz sadece arkadaş değiliz. Çocukluğumuzdan beri birbirimize aşığız. Sadece arkadaş olduğunuzu söylemişti. İşler sarpa sarınca Emir çaresiz kaldı.
Yıllardır birlikteyiz. Evleneceğimiz günün hayalini kuruyorduk biz. Ne diyor bu? Hayal aleminde resmen kafayı yemiş. İyi de neden bunca zaman sakladınız? Hikmet amca yüzünden. Ya Emir'i oradan oraya sürükledi. Onun istediklerini yapabilmek için de zaman geçti. Tam evleneceğimizi söyleyecekken de sen geldin. O gün, o ilk gün. Biz Emir'le kararımızı açıklayacaktık ailelere. Hem anneme hem de Hikmet amcalara. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ağlama. Lütfen ağlama. Emirsiz yaşayamam Reyhan. Emir'den daha çok korkuyorum. Kendine zarar verecek diye. Sen Emir'i tanımıyorsun. Bir kere aramız bozuldu. Gitti arabayı duvara çarptı. Nasıl? Bilerek mi kaza yaptı? Aynı şeylerin olmasından çok korkuyorum Reyhan. Hikmet amcanın zorbalığı yüzünden Emir ses çıkarmıyor biliyorum ama kendisine zarar verecek. Hikmet dayım anlayışlı insandır. Yani onun istediği tek şey oğlunun mutlu olması. Eğer konuşsaydınız... Bizim konuşmamız fayda etmez. Hikmet amca karar vermiş bir kere. Ama sen konuşursan yardım et bize. Emir'i de beni de ömür boyu mutsuz etme. Ben ne yapabilirim ki? Evlenmeyeceğini söylesen. Ha? Hikmet amca Emir'i zorlar ama seni zorlayamaz. Ben... Emir'in hayatı söz konusu diyorum Reyhan. Çok özür dilerim. Bu benim çözebileceğim bir durum değil. Emin misin? Bundan sonra olacaklardan sen de sorumlusun. Bunu unutma. Benim diyen yazar uyduramaz ha. Çıldırmış bir de. Yemin ettim ben. Dayıma yemin ettim. Delirdim meraktan. Nerede kaldın? Cemreciğim, ne oldu? Sizin dediğiniz gibi olmadı Cavidan teyze. O çok kararlı. Hikmet amcaya evlenemeyeceğini söyleyemezmiş. Yüzsüz köylü. Başkasına aşık bir adamla evlenmeyi kabul ediyor demek ha? Bu yalan bizim yalanımızdı. Emir beni sevmiyor.
Umurunda bile değilim. Emir sana değer veriyor. Bırakın ne olur. Siz dediniz, ben konuştum. Hatta yalvardım ya, rezil oldum. Kızım, sen bunu aşkın için, Emir'le ortak geleceğiniz için yaptın. Beni Emir'le ortak bir geleceğe inandırdınız. Bana umut verdiniz. Ama bu kadar yeter, tamam mı? Yeter. Cemre'cim canım, güzelim. Bak, şimdi çok sinirlisin. Biraz sakinleş, öyle konuşalım, oldu mu? Bu nikah olmayacak. Lütfen, son ana kadar bekle. Ne yapacaksınız? Hı? Vazgeçmiyor ki kız. Onun anladığı dilden konuşacağım. Sen bana güven. Anne. Konuşmamız lazım Emir. Emir, bu nikah olmayacak. Ya yine mi aynı konu? Konuştuk mu ki? Dünden beri geçiştiriyorsun. Şimdi beni dinleyeceksin. Git babana, o beslemenin kızıyla evlenmeyeceğini söyle. Evleneceğim anne. Ben son sözümü söyledim. Oğlum, mutsuz olacaksın. Sana bir şey vermez o kız. Sana uygun değil. Bunun artık geri dönüşü yok. Sen de buna alışsan iyi edersin. Emir, yavrum, daha imza bile atmadın. Git buradan. Yurt dışına çık. Babanın öfkesi geçince de geri gelirsin. Efendim abi. Alo? Abi? Alo Kemal. Abi sesin bir tuhaf geldi, iyi misin? Yok bir sorun. Sen de iyice pimpirikli oldun. Doğru söylüyorsun. Nikaha geliyorsun değil mi? Abi, Biliyorum. Cavidan'la birbirinizden haz etmiyorsunuz ama... yani böyle güzel bir günde hiç gerilmeyelim, olur mu? Tadımız kaçmasın. Peki, senin dediğin gibi olsun. Emir'in yanında olmak isterdim ama daha sonra telafi ederiz. Hop. Abi ya ödümü kopardın. Abinden gizli saklı işler mi çeviriyorsun bakayım? Neler oluyor burada? Kaçış planı yapıyorum. Babam beni de evlendirmeye kalkmadan bir yurt dışına falan çıkayım diyorum. Beni de götürsene. Sana geçmiş olsun abicim. Ya birkaç saat sonra bekar günlerin sona eriyor. Bundan sonra evinin erkeği, çocuklarının da babası olacaksın. Hadi oradan. Hokkabaz seni. Şaka bir yana, Reyhan iyi birine benziyor. Ne çabuk anladın. Bilmiyorum, öyle hissettim. Bana benziyor sanki. Allah Allah. İnsanları bu kadar kolay tanıyabildiğini bilmiyordum.
Annem sanki bana nasıl bakıyorsa ona da öyle bakıyor. Anlaşıldı. Bu odada kalmak sana iyi gelmiyor. Süper kahraman Emir Tarhun direksiyona geçer. Hadi bakalım. Seninle adam akıllı konuşmanın zamanı geldi Reyhan Hanım. Aa, baksana herkes buradaymış. Salona gitmemize gerek kalmadı abi. Anne, bir şey mi oldu? Ne gibi? Bilmem, öylesine sordum. Reyhan, daha hazırlanmamışsın. Hazırlık? Yok, bir hazırlık yapmayacağım. Olur mu öyle şey canım? Abi, Neyse, ayaküstü bu kadar muhabbet yeter küçük hanım. Hadi bakalım. Reyhan, sen de bizimle gelsene. Konuşuruz. İyisin değil mi kızım? Merak etme, birazdan hastanede olacağız. Bu da nereden çıktı şimdi? Orayı anladım. Ben Tırdıkeler'de aldırtırım Beşiktaş ekibine. Merkez doğru şu anda 97 İyi günler memur bey. İyi günler. Hastaneye yetişmemiz gerekiyor. Beyefendi, rutin bir polis kontrolü değil bu. Hırsızlık vakası var, beklemek zorundasınız. Yalnız kızımın ateşi var. Ben sizin hırsız yakalamamızı bekleyemem. Anlıyorum sizi ama amirimden izin almadan sizi yollayamam. 2 dakika bekleyin. Yol keserek hırsızı mı yakalanmış? Kızım 2 dakika beklesen geliyorum. Al bakalım bunu da. Sevmediğini biliyorum ama saati geldi. Aracın acilesi varmış, çocuğu hastaymış, hastaneye gidecekmiş. Ben GBT'sine bakıyorum. Eğer bir sorun olmazsa çıkartalım. Tamam, böyle yapalım. Cemre, kendini iyi hissetmiyorsan hemen gidebiliriz kızım. Yok. İyi. Gayet iyi. İlla gelelim diye tutturman çok anlamsızdı. Burada bulunmamız gerekmiyor. Cemre, Zafer'den haberin var mı? Evet, geliyormuş. Cavidan Hanım, liste hazır. Bakmak isterseniz. Bir bakayım. Bu tamamdır. Alabilirsiniz. Melike. Reyhan'ın bir sıkıntısı var galiba. Bir şey mi oldu? Yok Hikmet Bey. Ben bir şey görmedim. Ya abicim hadi yürüyün gidin de işimize gidelim biz de. Telefonu görüşecek, tamam.
sadece arkadaş değiliz. Çocukluğumuzdan beri birbirimize aşığız. Yıllardır birlikteyiz. Evleneceğimiz günün hayalini kuruyorduk biz. Reyhan, ben Emir'i kaybedemem. Emir'i de beni de ömür boyu mutsuz etme. Evlenmeyeceğini söylesen. Annem. Hiç aklına gelir miydi bunlar? Kızını sevenlerin arasına giriyor. Dayıma yemin etmemiş olsam bir dakika bile durmazdım burada. Ne yapıyorsun Emir? Ne yapıyorsun? Of. Damat bey, sadıcınız geldi. Emir ve görüşleriniz hazırdır. Ya dalga geçme Zafer. Oğlum az sonra nikahım var. İdama gidiyormuşsun gibi durma. Farklı mı sence? Sonunu kendi elleriyle hazırlayan bir kurban duruyor karşında. Vazgeç o zaman. Daha imzayı atmadın. Bak, köprüden önce son çıkıştasın. İmzayı atarsan the end. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İyi düşün. İşin ucunda babamın yanıldığını görmek var abiciğim. Vazgeçemem. Bunlar ne? Damat bohçası. Erzurum'da adetmiş. Pijama güzelmiş yalnız. Senin anlayacağın Cemre ile bizim Emir Bey sevgiliymiş. Yok bir şeyim. Onda hatlar karışmıştır bence. Başta ben de öyle düşündüm. Bir sürü şey anlattı. Ta çocukluktan sevmişler birbirlerini. Hikmet Bey'in korkusuna söyleyememişler. Olur mu olur vallahi. Allah'ın günü beraberler. Birlikte tatillere mi çıkmadılar, kamplara mı gitmediler? Yani. Benim merak ettiğim Hikmet Bey'den gizlediler. Onu anlarım da Cavidan Hanım'dan niye gizlediler ki? Cemre ile Emir Bey'in sevgili olduğunu bilse kurban keserdi vallahi. Dedikodu çıkaracak başka gün mü bulamadın Nigar? Sefer'le konuşuyorum Melike abla. Sen konuşmuyorsun, yalan uyduruyorsun. Az sonra nikah olacak adam iftira atmıyor, utanmıyor musun? Melike abla kalbimi kırıyorsun ama. Hem ortada bir yalan varsa onu söyleyen ben değilim Cemre. Cemre mi? Cemre ya. Reyhan'la konuşurlarken duydum. Hikmet Bey, sonunda oğlunuzu evlendiriyorsunuz. Öyle, sırası gelen evlenecek. Allah'ın emri. Bu nikahta yılın sürprizi oldu. Gelini çok merak ediyorum. Hazırlanıyor, birazdan gelir. Biz ayaküstü karşılaşmıştık. Hanımefendi bir kıza benziyor. Evlilik güzel bir şey Emir'cim. Tebrik ederim. Çok iyi bir karar verdiniz. Müsaadenizle. Vakit daralıyor Cavidan teyze. Sen merak etme, ben halledeceğim. Nikah memuru geldi.
Nasıl yani? Söylediği her şey yalan mıydı? Öyle kızım. Onlar çocukluk arkadaşı. Emir onu kardeşi gibi sever. Adım gibi eminim. Öyle bile olsa Cemre seviyor. Ben gözlerinden anladım. Tamam, bu konu kapanmıştır. Konuklar geldi. Herkes seni bekliyor. Hadi elbiseni giy. İçin rahat olsun. Sen kimseyi kimseden ayırmıyorsun kızım. Tamam mı? Melike dışarı. Reyhan'a yardım ediyordum. Melike, sana dışarı çık dedim. Cavidan Hanım. Kes. Şimdi ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Bunca yıl Emir'in üzerine titredim. Gözünün içine baktım. En iyi eğitimi alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Bütün bunları senin gibi bir köylü kızıyla evlensin diye yapmadım. Bakın ben... Yıllarca annenin gölgesi vardı tepemizde. İyilik timsali Meryem Hanım. Hah. O öldü gitti kurtuldum derken seni başıma bela olarak mı bıraktı ha? Anneni sevmezdim ama senden nefret ediyorum. Bakın bana istediğinizi söyleyin. Ama anneme laf etmeyin. Öldü o. Sen ne Emir'e ne de bu konağa layık değilsin. O nikah olmayacak. Ağzından evet kelimesi çıkmayacak. Yok, eğer yapamam diyorsan başına geleceklere hazır ol. Bu konak cehennemin olur. Gün yüzü göstermem sana. Oğlumun hayatını yakarsan ben de seni yakarım. Yemin ediyorum yaşadığına pişman olursun. Yemin ediyorum. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Anladım. Güzel. Şimdi dediklerimi yap ve defol git buradan. Hikmet konuştuklarımızın tek bir kelimesini duyarsa sen başına gelecekleri biliyorsun. Hikmet Bey, gecikiyoruz. Sorun yok değil mi? Yok hayır. Gelinim gelmek üzeredir. Neler oluyor Cavidan Hanım? Bilmem. Hazırlanması uzun sürdü herhalde. Defolup gitmiştir. Olması gerektiği gibi.
Öyleyse başlayabiliriz. Damat Bey, adınız soyadınız lütfen. Emir Tarhun. Gelin Hanım, sizin adınız soyadınız. Reyhan Polat. Evet. Siz Emir Tarhun, Reyhan Polat'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Siz Reyhan Polat, Emir Tarhun'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Reyhan Hanım, Emir Tarhun'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Biraz daha yüksek sesle rica edebilir miyim? Emir Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak şahitlerin ve konukların huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. İmza alayım.
Şahitlerimiz de lütfen. Allah mesut bahtiyar etsin. Evlilik cüzdanını da aile birliğinin temeli olarak gelin hanıma takdim ediyorum. Allah mesut etsin. Gelin öpebilirsin. Allah mesut etsin kızım. Seni uyarmıştım. Bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun. Cehenneme hoş geldin. Anneciğim. Ateşi düşmüş. Oy, sanırsın saksıda çiçek yetiştiriyorsun. Çocuktur da ateşlenecek de hasta da olacak. Hadi bakalım kalkalım artık. Kahvaltı saatinde yaklaştı. Yemekten sonra da banyo yaparız, tamam mı? Uşağım, sen kalk git işine de. Ben onun yemeğini de yediririm, banyosunu da ettiririm. Yok ben ayarladım kendim bugün. Evden çalışacağım. Öyle mi? Ay çakır gözlüm benim. Anacığının tokasını da hiç bırakmaz elinde. Ana da ana olsa. Yemek saati geldi Şehriye abla. Hemen hazır ederim ben onu. Uşağım sen de aç mısın? Sana da bir şeyler hazır edeyim. Yok ben iyiyim. İyi. İstemem. Alacaklarım bu kadar. Niye her hafta aynı şeyleri alıyorsun Leyla? Çok mu seviyorsun zeytinle peyniri? Peynir diyetindeyim ben. Başka hiçbir şey yemiyorum. Niye böyle göründüğün belli oldu. Nasıl görünüyormuşum? Yani peynir gibi, hani nasıl derler, süt gibi. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok ki. Süt gibi görünüyorsun. Yani çok güzel. Senin kadar güzel biri sadece bunlarla yetinmemeli. İstediği her şeyi alabilmeli. Dükkanım emrine amade.
Ne istersen alabilirsin. Benden. Peki. Dur. Süheyla'cığım, hayırdır? Gidiyor musunuz yoksa? Evet Cavidan Hanım, gideyim artık. Aceleniz ne? Biraz daha otursaydınız laflardık. Başka bir zaman diyelim. Muayenehaneye gitmem lazım. Nikaha gelebilmek için bazı hastalarımın randevularını iptal etmek zorunda kaldım. Doğrusu Emir'in ani evliliği sürpriz oldu. Vallahi benim için de sürpriz oldu. Hikmet Bey öyle uygun görünce. Yoksa Emir için benim çok başka hayallerim vardı. Siz de biliyorsunuz. Süheyla Hanım biliyor musunuz? Evet, Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. tekrar tebrikler. Çok sağ olun. Kim o? Kim o? Ah güzel kızım beni. Allah tuttuğun altın etsin Leyla'm. Allah yolunu bahtını açık etsin güzel kızım. Allah kötülüklerden korusun seni. Allah'a emanet ol yavrum. Uy ne kadar da güzel olmuş. Aferin benim güzel paçıma. Heh, bitirdin mi? Sen o resmi bitir. Ben o resmi şimdi alayım. Bunu buzdolabına asayım. Sonra da evime gideyim da. Benim güzel paçım. Sen şimdi ne yapabilirsin biliyor musun? Bir ev çizebilirsin. Bir de havuz çizebilirsin. Daha güzelini çiz haydi. Gidiyor musun Şehriye abla? Gidiyorum da. Haydi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Elindeki ne? Oy. Paçımın yaptığı resimde. Buzdolabına asacaktım. Dalgınlıkla aldım eve gideyim onu. Ver ben asarım. Çok yetenekli maşallah. Ha. Ne kadar güzel çizmiş değil mi? Allah'ım kem gözlerden korusun onu. Benim güzel kızım kimi çizmiş acaba? O ne mi çizdi acaba? Diyecektim ama. Haydi Allah'a emanet olun. Nasılmış bakalım benim babam? Nihayet geldin. Nerede kaldın be kızım? 17 etti. Bununla birlikte 17 kez aradım beni. Merak ettik seni. Açmayınca. Yakalandım mı sandın sen yoksa? Merak etme babaların kralı. Bana bir şeycik olmaz. Gel bakayım. Aç bakayım. Başka? İş çıkarmışsın. Başka? Ulan gene mi kitap arakladın? Onlar senin kitapta benim. Girdiği evden kitap kaldıran tek kişi olarak tarihe geçeceksin. Bu merakın yüzünden bir gün yakalanırsan... Yakalanırsam bunun yüzünden olmasını tercih ederim ama. Şşt, o elindeki karın doyurmaz ama. Mesela her zaman karın doyurmak değil ki baba. Arada ruhumuzu da doyurmak lazım. İyi hadi kapat gel.
Gelelim asıl meseleye. Nedir bu telefonda bahsettiğim büyük iş? Yarın akşam bir para babasının evini patlatacağız. Para babası ha? Kimmiş bu? Neyin nesiymiş? Ne yapacağım bilip zengin bir züppenin biri işte. Başına gelecekleri hak ediyor diyorsun yani. Aynen öyle. Ama bu sefer tek başına olmayacaksın. Taci de seninle gelecek. O niye? Bu zengin züppesi had safhada pimpirikli. Çok sıkı güvenlik önlemleriyle koruyor evini. Tek başına aşman zor. Ya baba, bak vallahi kalbimi kırıyorsun ama. Beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun. Sen istesen ben Louvre Müzesi'ne bile girmez miyim tek tabanca be? Yaparsın. Bilirim. Ama biz her ihtimale karşı işimizi sağlama alalım. Tamam. Evet. Allah'ın cezası besleme. Yaktı oğlumun başını. Valizler hazır mı Cavidan? Henüz değil. Niye? Neyi bekliyorsun anlamıyorum ki. Akşama yola çıkacağız. Doğrusu Uludağ falan hiç gidesim yok. Olabilir ama gitmemiz lazım biliyorsun. Eski köye yeni adet. Yeni evliler burada kalacak, biz gideceğiz öyle mi? Böylesi görülmüş şey değil. Haklısın. Doğru olan onların balayına gitmesi elbette. Ama Emir istemeyip Reyhan da destekleyince gençlerin baş başa kalması için... Vallahi hiç kusura bakma. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Bugün de baş başa kalmayıversinler. Ben makul bir çözüm bulmaya çalışıyorum Cavidan. Şimdi niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Neden mi? Bir de soruyor musun? Sana inanamıyorum. Sanki gerçek bir evlilikmiş gibi gençleri baş başa bırakalım diyorsun. Daha ne olsun? Nikah kıyıldı. Emir ve Reyhan artık karı koca. Bunu sen de kabul etsen iyi olur. Kabullenemiyorum. Gerçekten içime sindiremiyorum. Eğitimsiz, oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, giyinmeyi bilmeyen bir köylü kızı biricik oğlumuzun karısı olacak öyle mi? Bir anne olarak bunu kabul etmem mümkün değil. Derhal valizleri hazırla Cavidan. Sen istediğin yere gidebilirsin. Ben gelmiyorum. Sana valizleri hazırla dedim Cavidan. Hayır. Asla oğlumu o kızla baş başa bırakmayacağım. Cavidan, seni son kez uyarıyorum. Ve tekrar etmeyeceğim. Ya valizleri hazırlarsın ya da... Valizleri arabaya yerleştirdim. Sağ ol oğlum. Hadi çıkalım o zaman. Ha Sefer, sen arabayı çalıştır. Önce Esma Hanım'ı havaalanına bırakacağız. Emredersiniz Hikmet Bey. Niye böyle üzülünüz? Canını sıkan bir şey mi var? Yok Esma teyzem, iyiyim ben. Allah yolunu açık etsin. Aklın kalmasın yavrum. Anneni sık sık ziyaret edeceğim. Sen de yuvana, ocağına sahip çık yavrum, olur mu? Allah kocanla bir yastıkta kocamayı nasip etsin yavrum. Varınca mutlaka ararsın olur mu? Habersiz bırakma beni. Ararım yavrum. Hasan amcama da çok selam söyle. Ellerinden öpüyorum onun da. Baş üstüne yavrum. Hadi Esma çıkalım. Dur kız ben seni çıkartayım. Sanki ben kendim çıkamıyorum. Sen kendin Uludağ'da çıkarsın canım benim.
İmzayı attın diye bu iş burada bitti sanma. Senin gibi bir köylü ne oğlumun karısı ne de bu konağa gelin olmayı hak ediyor. Döndüğümde sana vaat ettiğim cehennemi yaşatacağım. Sana öyle şeyler yapacağım ki arkana bile bakmadan defolup gideceksin bu konaktan. Size iyi yolculuklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Anneciğim, iyi yolculuklar. Güle güle dayıcığım. Dayı mı? Ne konuştuk biz seninle? Unuttun mu yoksa? Baba. Aferin sana. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle Hikmet Bey. Güle güle. Hayırlı yolculuklar Hikmet Bey. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Siz de gidebilirsiniz Melike abla. Bu gece izinlisiniz. Sağ olun Emir Bey. Emin misin? Ben kalayım istersen. Belki bir şey lazım olur. Gerek yok. Biz bakarız başımızın çaresine. Nasıl istersen. Arzu ederseniz buzdolabında birkaç çeşit yemek var. İstediğiniz bir şey varsa ben gitmeden halledeyim. Teşekkürler. Olanlar yeter bize. Peki madem. Hadi Nigar biz hazırlanalım. Ben de kaçayım dostum. Nereye be oğlum? Bir kahve içelim sonra gidersin. Emin misin? Evet. İyi madem. Bu gerçek olamaz ya. Allah'ım sen yardım et. Buz gibi.
Ben hiç böyle bir evlilik, böyle bir nikah hayal etmedim ki. Vallahi bravo. Kahve şahane. Afiyet olsun. Baban şirketten kovsa bile işsiz kalmazsın. Barista olarak istediğin kafede bir iş bulursun. Ya bir şey diyeceğim ama... Senin şu an benim yanımda değil de... Başka yerde olman gerekmiyor mu? Seni anlıyorum dostum ama... Ama nihayetinde sen de bu işe onay verdin. Nikah kıyıldı. Artık evlisin. Belki de durumu kabullenip Reyhan'a bir şans vermelisin. O ve ben. Yani biz o kadar farklıyız ki. Tut ki şans verdin, ne değişecek? Yani o birdenbire başka birine mi dönüşecek? Hiç sanmıyorum. Diğerleri değildi. Bu da hata değil. Bunu sen de anlayacaksın.
Haydi güle güle. Allah işini gücünü rast getirsin uşağım. Sağ olasın Şehriye abla. Masalın yumurtasını unutmazsın değil mi? Ya, unutmayacağım, merak etmeyesin. Yalnız Ne az pişmiş ne çok pişmiş olacak. Az pişerse mikrop bulaşabilir, çok pişerse besin değerinden kaybedebilir. 12'de öğlen yemeğini yiyecek. Bir kase çorba, 3 köfte, 3 haşlanmış brokoli. Saat 1'de şurubunu içireceğim, 1.30'da duşunu ettireceğim, 2'de uyutacağım. Başka bir şey var mıdır? Gireceğiniz ev burası. Hayda. Bu muydu senin yüksek güvenlikli ev dediğin? Ben de sandım ki kale duvarı gibi duvarlar, kurşun geçirmez camlar, pencereler falan var. Merak etme sen, buraya girmek çocuk oyuncağı. Öyle alelade bir ev gibi göründüğüne bakma. Son teknoloji güvenlik sistemleriyle korunuyor burası. Evin her yerinde yüksek çözünürlü video analizi yapan gece görüşlü akıllı kameralar var. Ya varsa var. Onları etkisiz hale getirmek de benim işim. Daha bitmedi. Ayrıca alarm sistemi var. Şu karşıda gördüğün ışıklı siren eve biri yaklaştığında alarm izleme merkezine sinyal gönderiyor. Alarmları etkisiz hale getirip şifreleri kırmak da benim işim değil mi? Ya tek elimle yapıyorum ben onları. Ben evin etrafını gözetleyip de fotoğraf çekeyim biraz. İyi hadi yürü. Uza. Bu iş bu gece bitecek. Anlaşıldı mı? Çok dikkatli olman lazım. Elini yüzüne bulaştırmaya kalkma. İkinci bir şansımız olmayabilir. Farkındayım abi de. Ayıp olmaz mı şimdi Leyla'yı arkasından? Bak hala. Konuştuk bunlar değil mi lan? Bu mesele sadece aramızda. Leyla bilmeyecek. Tamam. 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 Kahvaltı birazdan hazır olur.
böyle bir evlilik olacak herhalde. Ben de mesaisini tamamlamaya çalışan memur gibi olacağım. Evlendin işte. Niye zafer kazanmış gibi değilsin? Niye her şeyi mecburen kabullenmiş bir kurban gibi görünüyorsun? Konuşsam mı, sussam mı? Allah'ım ne yapacağım? Ellerim bile fazla geliyor. Ben istemedim bunu. Hatta seni o kadar uyardım. Benim suçum değil şu halimiz. O zaman niye bir şeyler yanlışmış gibi geliyor? İçimdeki sıkıntının, huzursuzluğun sebebi ne? Düşünme Reyhan, bir şeylerle oyalan. 5 dakika bitmek bilmedi. Bir ömür nasıl geçecek bu halde? Ekmek. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Günaydın kızım. Günaydın. İyi misin Cemre? Sevgi'ye söyleyeyim sana bir kahvaltı hazırlasın. Kahvaltı etmeyeceğim. Olur mu hiç öyle kızım? Anne ne olur ısrar etme. Canım hiçbir şey istemiyor. Uyuyamadın değil mi? Ben Emir'i kaybettim. Nasıl yaşayacağım? Nasıl? Kolay olmadığını biliyorum canım. Bir süre inanmak istemeyeceksin. İnkar edeceksin. Sonra kendinle savaşacaksın içinde, öfkeleneceksin. Emir'in artık hayatında olmadığı fikrine alışman zaman alacak. Ama nihayetinde başaracaksın. Nasıl? Nasıl olacak? Mahvoldum ben. Bitti. Sakın böyle düşünme. Şu an iyi hissetmiyorsun biliyorum. Ama geçecek. Kendine biraz zaman tanı. Hatta biraz uzaklaş buralardan. Evet. Bir süre İngiltere'de yaşa. Oradaki evimizde. Hem seviyorsun da orayı. Bence şu an senin için en doğrusu bu Cemreciğim. Ne haber Zafer? İyidir, yok bir yaramazlık. Senden ne haber? İyidir. İşin gücün yoksa takılalım diyecektim. Nasıl? Bugün mü diyorsun? Evet. Oğlum daha dün evlendin.
bugün benimle takılman biraz tuhaf kaçmaz mı? Allah Allah. En yakın arkadaşımla takılmamın nesi tuhaf? İyi. Öyle diyorsan bir saat sonra buluşalım. Anlaştık, görüşürüz. Bekle bir dakika. Bu ne şimdi? Melike abla her gün kahvaltıdan sonra kahve içtiğini söylemişti de. O yüzden. Öyle mi? Melike abla eksik söylemiş o zaman. Her sabah kahvaltıdan sonra kahve içerim, evet. Ama Türk kahvesi değil. Sert, sütsüz ve şekersiz filtre kahve içerim. Bilmiyordum. Bir şey daha var. Bana kahve yapmak zorunda değilsin. Odaya gelir misin bir dakika? Beni mi çağırdın? Evde senden başka kimse olmadığına göre. Bunlar nedir? Ben hangisini takarsın emin olamadım. O yüzden ikisini de koydum. Ya kravatları sormuyorum. Neden bana kıyafet seçtin? Bak ben ne giyeceğimi 8 yaşından beri kendim karar veriyorum. Ben öyle yapmam gerekiyor diye. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Ya biz daha 2 gün önce tanıştık. Dün gece karı koca... Kıyafetlerimi kendim seçerim. Peki karışmam bir daha. İsabet olur. Ya bir de her şey normalmiş gibi davranmıyor mu? Deli olacağım ya. Öğle yemeği için istediğin bir şey var mı? Hayır, zaten ben dışarıda olacağım. Peki kaçta gelirsin? Yani masayı ona göre hazırlayayım.
Sen istediğin saatte beni bekleme. Ne diyorsun? Vallahi babam haklıymış. Ev harbiden de sağlam korunuyor. Ön tarafı gören 3, arka tarafı gören 2 tane 360 derecelik kamera var. Onları da hallettikten sonra 2 ayrı güvenlik sisteminin şifresini kırmam gerekecek. Zor diyorsun yani. Ama ben zoru severim bilirsin. Ulan Alcatraz'dan bile kaçmışlar. Bu ne ki? Alcatraz ne be? Denizin tam ortasında bir cezaevi. Ta Kaliforniyalarda. Ha. Merak etme. Sen bana güven. Akıllıca bir planla aşılmayacak hiçbir güvenlik sistemi yoktur. Bana bir söz vermeni istiyorum. Söz mü? Hatta bir yemin istiyorum senden. Karşına zorluklar çıksa da evliliğine sahip çıkacağına dair. Tamam. Yemin ediyorum. Evleneceğim. Ve ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Bak bu zarfın içinde tam 1 yıl yetecek kadar para var. Ha, yok yetmez dersen hiç çekinme bir alo de daha fazlasını gönderirim. Bu işi burada kapatıp yollarımızı ayıralım. Ben seni hiç tanımadım, tamam mı? Babamla gider konuşurum. Gitmek istedi. Beni beğenmedi, ben yolladım. Sadık abi seni evine kadar sağ salim götürecek. Bir daha karşıma çıkma. Yeter ki benden uzak ol. Alo. Esma teyzem, nasılsın? Hasan amcam nasıl oldu? Hamdolsun yavrum, ikimiz de iyiyiz. Sen iyi misin? İyiyim çok şükür. Kocan nasıl? İyi o da. Bir yaramazlık yok. Her şey yolunda. Allah iyilik versin kızım. Dün gece rüyamda seni gördüm. Öyle mi? Hayır olsun inşallah. Damat bey de vardı yanında. Böyle büyükçe bir yemek masasında oturmuşsunuz. O seni, sen de onu el üstünde tutuyordunuz. İnşallah kocanla rüyadaki gibi mesut olursun yavrum. Sabah hayırlarına gitsin. Yolculuk nasıldı? Rahat gidebildin mi?
Ya güzelim sıcacık kafede kalsaydık ya. Buraya niye geldik? İyi böyle. Pişmansın. Babam yanlış bir karar verdi Zafer. Çok geçmeden bununla yüzleşecek. Ya baban yüzleşsin tamam da. Düşündüğün gibi olmadı değil mi? Allah tam da düşündüğüm gibi oldu kardeşim. Sabah bir uyandım, kahvaltım hazır. Sonra Türk kahvem. Süslü bir fincanda ayağıma geldi. Giyeceğim kıyafetleri de hazırlamış. Ya ne e'si Zafer. Karınmış gibi davranıyor. Karın zaten. Dün imza attın. Ya daraltma beni, tamam. Yeter. Kıza haksızlık ediyorsun. Kötü bir şey yapmıyor. Sadece sen alışkın değilsin, o ayrı mesele. Vallahi ben haksızlık falan etmiyorum kardeşim. Her şey normalmiş gibi davranan o. Öyle diyorsan öyledir kardeşim. En fazla 3 ay. 3 ay evcilik oynayacağız. Sonra kendi ayaklarıyla gidecek, babama boşanmak istiyorum diyecek. İşte o gün babamın gözlerine çok dikkatli bakacağım. Ben anlamadım. Neden 3 ay? İlk ay yaptıklarımı anlamaya çalışacak. 2. ay sabretmekle geçecek. Çünkü büyükleri ona sabretmesi gerektiğini öğretmiş. 3. ay bildiği her şeyi unutacak. Ve the end. Bunu planlamış olamazsın değil mi? O tıpış tıpış köyüne dönecek. Ben de özgürlüğüme kavuşacağım. Muhteşem planını baltalamak gibi olmasın ama ya 3 ay sonra sen boşanmak istemezsen? Yok artık, daha neler. Açık hava çarptı herhalde seni. Saçmalamaya başladın. 3 ay birini tanımak için çok uzun bir süre. Reyhan'a karşı duygularının değişmeyeceğinin bir garantisi yok. Günle gece yer değiştirir. Onunla ben olamayız. Nasıl açılıyor bu? Bir tane yeter herhalde. Sert içiyorum dedi gerçi o zaman. İkinciyi de koyalım. Bu tamam. Başka bir şey kalmıyor. Koyduk. O zaman tamam herhalde. Oldu işte. Üşüdün sen. Hadi kalk gidelim. Dikkat etsene be kardeşim. Ne bağırıyorsun? Hayırdır? Böyle bisiklet mi sürülür? Sen ne bağırıyorsun? Dağdan mı indin? Hayda.
Ne dedin sen? Ne bağırıyorsun dedim. Ayı mısın dedim. Karar verebildin mi? Hı hı. Göreceksin, uzaklaşmak sana çok iyi gelecek. Hem tanıdığın muhit, tanıdığın ev, Londra'da okul arkadaşların da var. Ben de öyle düşünüyorum anneciğim. Kafanı toparlar gelirsin. Öyle uzun uzadıya kızımı özlemek istemiyorum. Cavidan teyze. Ne diyeceğini biliyorsun. Konuştuğumuz gibi. Ne eksik ne fazla. Ben çıkayım da rahat rahat konuş kızım. Alo. Cemreciğim, nasılsın canım? Yani pek iyi değilim ama siz nasılsınız? Vallahi ben de pek iyi değilim. Hikmet amcanın emrivakisiyle geldik Uludağ'a. Öyle mi? Kayak tatili demek. Ben de yarın İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'ye mi? Hı hı, evet. Bundan hiç haberimiz olmadı. Çok yeni bir karar. Hay Allah. Yani çok şaşırdım. Uzun mu kalacaksın peki? Ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Ama kısa olmayacağını söyleyebilirim. Cemreciğim. Efendim Cavidan teyze. Canım gitmeden önce mutlaka buluşup konuşalım, oldu mu? Sana söyleyeceklerim var. Hazırlıklar yüzünden çok yoğunum. Şu sıralar çok mümkün görünmüyor. Size iyi tatiller. Allah kahretsin. Karşılıklı yanlış anlaşılma oldu komiser bey. Uzatmadan arayı bulsak. Şikayetçiyim. Cezası neyse çeksin. Şu halime bakın komiserim. Sen de hakaret ettin ama komiser bey. Hakaret etti diye kafa göz dalmak mı gerekiyor? Tabii zengin çocuğusunuz ya, ne yapsak yanımıza kalır sanıyorsunuz. Yok öyle ya ama. Hakaret ederken zengin olduğumu biliyor muydun ki? Öyle her aklına geleni söyleyemezsin. Sen de züppelik yapamazsın. Komiser bey, lütfen susturun şu adamı. Sen şikayetinde kararlı mısın? Ölsem de vazgeçmem. Kardeşim uğraştırmasın akşam. Şikayetçiyim dedim. Anlaşıldı. İkiniz de sağlık kontrolü için hastaneye göndereceksiniz. Emir Bey, sen de yarın savcının karşısına çıkacaksın. Gece? Geceyi nezarethanede geçirecek. Memur arkadaş ilgilenecek. Zafer, avukatı. Teşbih ediyorum. Sen de. Devam et. Küçük prens sakin bir şekilde konuşmuş. Güzel görünüşüyle göz kamaştıran şeyleri övmek kolaydı. Ama görünüşü güzel olmadığı halde içinde değerli şeyler saklayanı... İyi geceler prenses. Bak beni iyi dinle. Senin görevin benim arkamı kollamak, tamam mı? Ben kameraların görmediği kör bir nokta bulacağım. O zamana kadar benim arkamı kollayacaksın. Gözünü dört aç. Olmaz, patron beni öldürür. Seni yalnız gönderemem ki. Hareket sensörlerini devre dışı bırakınca gideceğiz birlikte. Bak yoksa ikimiz de yakalanırız ha.
sinyalleri karıştırıp bahçedeki kameraların da sistemini iptal edeceğiz. Ne olur ne olmaz. Belki içeride bilmediğimiz başka sistemler de vardır. Tamam. Onun dışında geri kalan her şeyi bana bırak. 2 kablo keseceğiz ve hop içerideyiz. Ulan bu evde bu kadar kuruduklarına göre içeride Karun'un hazinesi falan var herhalde. Ne dedin? Hiç yok bir şey. Tamam hadi gidelim. Dur. Biraz daha bekleyeceğiz. Bir bu eksikti. Her şey üst üste geliyor. Of, aklımı oynatacağım, aklımı. Emir, Zafer, var mı bir gelişme? maalesef haberler kötü. Ateş konuştu adamla ama şikayetini çekmeye yanaşmıyor. Kafaya koymuş çıkartmayacak bizi buradan. Ateş para da teklif etti. Herif Nuh diyor, peygamber demiyor. Avukatın büyük ihtimalle darptan ceza alacağını düşünüyor. Ne? Süreniz bitti. Sizi dışarı alalım lütfen. Geliyorum. Ateş uğraşıyor. Seni buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağız. Tamam abi, tamam. Alo. Polis bu tarafta. Bileğim burkuldu galiba. Yürüyebilecek misin? Hadi çıksan ben başımın çaresine bakarım. Olmaz. Patron beni öldürür Leyla. Saçmalama. Tek yandığınız kaçacaksın, bana söyler misin? Bak yakalanırsak babam daha çok kızar sana. Hadi. Babam öğrenmeden buradan çıkmam lazım. Yoksa yine çok kötü papaz olacağız.
Serbestsiniz. Sakin ol kızım, sakin ol. Bir saniye var, sakin ol. Hadi, hadi. Masal? Kızım? Memur Bey, Buyurun. bu nasıl oldu? Yani o adam şikayetinden vazgeçmemekte kararlı gibiydi. Özgürlüğünüzü eşinize borçlusunuz.